Karşılaştığınız en garip olay nedir? Hastalara filmlerdeki gibi kafadan elektrik veriliyor mu? Mesela aslan olabiliyor. Mesela öyle bir hastam vardı, acile çağırmışlardı. Alter kimlik aslan pozisyonda. Hakikaten aslan gibi kükrüyor. Ve acildeki doktorlar falan ne yapıyor bu kadın falan? Kadındı gerçekten. Karabasan ve cin vakalarına da bakıyor musunuz? Yaşadığınız ilginç bir olay var mı? Kişi psikolojik rahatsızlığı olduğunu nasıl anlar? Geçen bir beyefendi geldi demişti mesela. Emekli imam, kafasında kimlik parçaları vardı. Adam bedene farklı kimlik hakim olduğunda adam sakız çiğner gibi geviş getiriyor. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam sizi tanıyalım öncelikle. Doçent Doktor Mehmet Asoğlu, 1969 Şanlıurfa doğumluyum. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesini 1992 yılında bitirdim. 2002 yılında Harran Üniversitesi Psikiyatri ihtisasını kazandım. Yaklaşık 3 yılda doçent olarak Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı başkanlığını yapmaktayım. Bu zamana kadar kaç hasta ile ilgilendiniz? Yaklaşık 100-150 bin arasında bir hasta görmüşlüğüm olduğunu düşünüyorum yani. Kaç hasta tedaviye cevap verdi? Oranını tahmin edeyim yani %99'u veya 95'in üzerinde olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Tamamen düzelmişlerdir, iyileşmişlerdir ve tamamen düzelmeye yakın bir iyilik hali olmuştur. Büyük bir çoğunluk ile şifaya kavuşuyorlar. Tabii ki hiç iyileşmeyen, ondan sonra tedavide gerçekten zorlandığımız hastalarımız da tabii ki var. Onlarda da ne kadar iyi olursa kârdır düşüncesiyle o şekilde tedavisine çabalıyoruz. Hocam hiç intihar eden hastanız oldu mu? Maalesef oldu. Yaklaşık 100-150 bin hasta görmüştüm. Tabii bunların önemli bir kısmı psikiyatri hastası. Asistanlığımın ilk yıllarında bir tane 18 yaşında kızcağız vardı, hanımefendi. Kafasında 13 tane kimlik parçası vardı. Yani her bir kimlik ayrı bir telden çalıyor. Mesela bunu şuna benzetebiliriz. Buna disosyatif kimlik bozukluğu diyoruz. Bu da çok yaygın bir şey. Yani yaklaşık %2-3'lerde toplumda var. Ve maalesef psikiyatri camiası da çok iyi bilinmiyor. Gerçekten iyi tedavi eden hekim sayısı çok az. Belki Türkiye'de 5-10 kişi ya var ya yok, abartmıyorum. Şimdi bu kızcağızda krizler çıkarıyor, farklı kimlikler, ondan sonra ciddi sorunlar çıkıyordu. Sonra duyduk ki taburcu olduktan sonra eve gidip silahın yerini bir şekilde bulup ondan sonra kafasına çıkıp vefat etmiş olduğunu duyduk. İkinci bir hastam da yakın zamanda bir müteahhitti. Ekonomik zorluklardan dolayı bir batma söz konusuydu. Kafasında farklı yine kimlikler vardı. İntihar düşünceleri vardı. Ben kesinlikle yatması gerektiğini ısrarla söylediğim halde yatış kabul edilmedi. Hatta yazılı onamlarını da aldım. Çünkü intihar riski var. Ondan sonra tabii ki ayaktan tedavi kabul ettiler. Tedavimizi verdik. Ondan sonra duydum ki kendisini asarak intihar etmiş. İnsan üzülüyor tabii ki. Bu da mesleğimizin üzücü tarafları diyelim. Farklı kimlikler var dediğiniz, yani şizofreni tanısı mı oluyor? Hayır. Bu travmalardan sonra kişiliğinde beni buraya getiren Mehmet Asoğlu kişiliği beni buraya getirdi değil mi? Ondan sonra konuşuyoruz. Şimdi eğer travmaya uğramış olsaydım Mehmet'in yerine Ahmet, Ayşe, Fatma oluşmuş olabilirdi. Yani bir otobüs veya taksi şoförünü düşünelim. Normal direksiyonun başında bir kişi olur. Fakat bu durumda birden fazla kişi olabiliyor. Ve oluşan yeni kimlik parçaları kişiyi rahatlatmak için ortaya çıkmış bir savunma mekanizması aslında. Mesela biz şu anda 3 kişiyiz bu odada. Diyelim ki ben travmaya uğradım. Sizler bir savunma mekanizması olarak benden ayrılan parçalar oldunuz. Ondan sonra siz bütün sıkıntılarımı üstlendiniz. Fakat siz patlama yazı bomba gibisiniz, barut fıçısı gibisiniz. En ufak bir stresi atıyorum, mesela iş yerindeki ufak bir tartışma oldu. Ben fazla etkilenmiyorum aslında ama sizler barut fıçısı olduğunuz için fevri bir şekilde direksiyonu başına geçiyorsunuz. Kontrol size geçiyor. Ben o kısmı olan olayları, konuşmaları ya hiç hatırlamıyorum ya da kısmen hatırlıyorum. Çünkü kontrol benden çıkmış durumda. Siz o sırada kavga edebilirsiniz. Allah göstermesin adam öldürebilirsiniz. Adli işler olabilir. İntihar girişiminde bulunan vesaire vesaire, böyle bir durum. Disosyatif kimlik bozukluğu diyoruz biz buna. Yani çoğul kimlik bozukluğu diyoruz Türkçesi. Bu tip hastaydı yani. Bu hastalar zaten bence, kanaatimce intihar eden psikiyatri hastalarının çoğunluğu bence bu hastalığa sahip hastalardan oluşmakta. Hocam o farklı isim veriyor muydu peki bu kendine? Aynen veriyor. Tabii bayan olabiliyor, çocuk olabiliyor veya farklı bir mahlukat olabiliyor. Mesela aslan olabiliyor. Mesela öyle bir hastam vardı, acile çağırmışlardı. Alter kimlik diyoruz biz. Farklı kimliğe alternatiften geliyor. Alter kimlik diyoruz. Alter kimlik aslan pozisyonda. Hakikaten aslan gibi kükrüyor.
Ve acildeki doktorlar falan ne yapıyor bu kadın falan? Kadındı gerçekten. Yani ondan sonra kükrüyor resmen. Böyle bir insana ürkütücü bir sesle vuruyor ya. Aynı o sese de bürünüyor. O şekilde yani hayvan pozisyona girebiliyor. Onları biz hipnoterapiyle gayet güzel Allah'ın izniyle tedavi ediyoruz. Karşılaştığınız en garip olay nedir? Bir hastamız vardı, OKB hastası, takıntı, temizlik takıntısı vardı. Kadıncağız yatırdık. Kadın o kadar temizliğe böyle aşırı bir takıntısı var. Musluğu açtığı zaman elini çekemiyor. Devamlı su akıyor. İlla birisi gidip sarılıp oradan böyle çekecek. Ondan sonra ya o da çok ilginç bir hastaydı. Hiç şizofren hastanız oldu mu? Tabii ki oldu. Gelen hastaların %5'i şizofreni hastası, psikotik bozukluk dediğimiz şizofreni hastalığı oluşturmakta. Şizofreni hastalığında da işte içgörü bozuk oluyor genelde. Yani hastalığını kabul etmiyorlar. İşlevsellik bozuk oluyor. Ondan sonra yani işini gücünü yapmakta, performansta, işe gitmeme, geç gitme, gitse de bir köşede durma, iş yapamama gibi durumlar olmakta. Zaten uyku onlarda yok, enerji fazla. Kendini böyle ermiş, Mehdi olarak veya mesela bipolar manik episoddaki hastamız diyordu ben Orta Doğu'daki akan kanı durduracağım. Tek başına direkt inşallah dua hükmüne geçer. Ondan sonra yani öyle bir şey var. Hani bir grandiyosa megaloman dediğimiz tabii hezeyan boyutunda. Ondan sonra işte daha çok onlar yine psikotik belirtidir tabii. Daha çok onu bipolar manik epizodda hani görmekteyiz. Hiç cinayet işleyen veya işleyebilecek potansiyelde hastanız oldu mu? Cezaevlerinin büyük bir çoğunluğu bu tarz insanlardan belki oluşmakta. Çünkü alter kimlik diyordu bana. Diyordu bir polis onu çevirmiş mi, aramış mı, bir şey yapmış. Ben o polisi mutlak surette öldüreceğim. O polisin de bak evli, bak çoluk çocuğu vardır. Günah değme, niye öldürüyorsun? Sana bir üstün aramışsa veya artık bilmem ne olmuşsa artık. Yok ben illa öldüreceğim kafasına koymuş. Yani en çok o tarz hastalar yani suç işleme potansiyelleri fazla gerçekten. Yani hem kimlik bölünmesi var. O alter kimlik kendisine hiç gerçeği değerlendiremiyor zaten. Bir de antisosyal dediğimiz vurucu, kırıcı, jiletçi, kendine zarar veren bir tarzda kişilik bozukluğu varsa ek olarak bunun ikisi beraber çok gerçekten tehlike saçıyor. Yani Allah tüm insanları bizler de muhafaza etsin bu tüm insanlarda gerçekten. Hastalara filmlerdeki gibi kafadan elektrik veriliyor mu? Evet herhalde elektrokonvulsif terapiden bahsediyorsunuz EKT tedavisine. Evet kliniğimizde yapıyoruz. Tabii her hasta yapmıyoruz. Yani hangi hastalara işte tedaviye direnç olan, yeterince cevap alamadığımız veya intihar riski var. Acilen tedavi edilmesi gerekli, hızlı cevap alınması gerekli hastalara. Gebe, hasta gebe diyelim, ilaç veremiyoruz doğru düzgün. İşte şok tedavisi yapıyoruz gibi böyle zor vakalarda EKT tedavisini yapıyoruz tabii. Böyle vakalarda mesela işte hamilelik durumunda falan çocuğun hakkında vesveseye düşen ve onu öldürmeye çalışan vakalar oldu mu hiç? Yani hasta güm karnına vurup ki bebeği öldürmek istiyor, doğurmak istemiyor mesela. O şekilde hastalarımız oldu yani. Olabiliyor tabii. Tedavi esnasında size saldıran, öldürmek isteyen bir hastanız oldu mu? Evet, uzmanken hastalarımı böyle geniş zaman ayırınca böyle genelde böyle öğle vakti olduğunda bir iki hasta kalıyor genelde öğle arasında. Neyse hastayla görüşmüşüm. Hasta bir hanımefendi işte cinsel travmaları falan olmuş. O aramızda kalan bir şey. Eşine asla söylememişim. O alter kimlik demek ki kendisi öyle bir şartlandırmış. Doktor sen işte kocana bu travmaları anlatmış. O hışımla içeri girdi. Öğle arası ne personelim yanımda var ne sekreterim var. Hiç kimse ben varım. İçeriden daha bir nefes alıyorum. Hastaları bitirmişim. Bir rahatlamaya çalışıyorum. Bir baktım içeri. Sen nasıl benim işte kocama bu travmalarımı söylersin? Ya bir şok oldum. Bir de çantasında bıçak varmış. Tamam mı? Dedim vallahi billahi söylemedim. Yani yemin içerim söylemedim. Söyledin mi hiç aramızda söz verdim ya. Neyse böyle teskin ettik yani yumuşattık dedik öyle bir şey yok. Neyse esas kimlik şey oldu tekrar hakim oldu. Kişi psikolojik rahatsızlığı olduğunu nasıl anlar? Şimdi psikiyatrist insan psikolojisinin bozulduğu ve bu bozulmanın kişinin işlevselliğine yani işte işini gücünü yapmasında, sosyal aktivasyonda bozulmaya yol açmışsa o bir hastalık pozisyonuna gelmiştir ve onun tedavi edilmesi gerekmektedir. Ve psikiyatri de bunlarla ilgileniyor. Yani insan tabii ki bazen psikolojisi olumsuz olabilir değil mi? Burası cennet değil. Bir gün moralin bozuk diye hemen psikiyatriste gitmesi tabii ki gerekmez. Ama bu devam ediyorsa, işlevselliğini etkiliyorsa, performansını düşürüyorsa artık bu genel olarak bir hastalık haline gelmiştir ve bunun tedavi edilmesi gerekmektedir. Tabii bazen kişi bunun farkında olabiliyor. Bir depresyonsa, bir anksiyete kaygı bozukluğuysa, işte bir panik bozukluksa evet ben rahatsızım deyip kendisini doktora, psikiyatriste atabiliyor.
Bazen de düşünce bozukluğu dediğimiz psikotik bozukluklarda kişi farkında değil. Diyor beni MİT takip ediyor, yatak odama kamera koymuşlar, tüpçü takip ediyor ama gerçekten inanıyor buna. Bunun hasta olduğunu kendisi bilmiyor ve eşim beni aldatıyor gibi hezeyanları oluyor. Bunun yakınları ancak işte zor bela getiriyor. İşte tabii tedavimiz biraz daha güç oluyor bu tip hasta. Çünkü hastalığı kabullenmiyor, içgörüsü yok, hasta olduğunu bilmiyor. İlaç tedavisini kabullendirmek ayrı bir zorluk oluyor gibi. İşte bu tip hastalıklarla psikiyatristler ilgileniyor. Öğretim üyesi bir hocamız üniversitede, tıp dışında başka bir hoca işte. Dini bütün bir abimiz yani. Ama şey diyor MİT yatak odama kamera koymuş. Ve o yüzden de kaç yıldır mesela eşiyle birlikte cinsel hayatları yok, aile hayatları yok. Anlatabiliyor muyum? O kadar ciddi manada hayatlarını alt üst etmiş muhtemelen o sebeple. Eşinin ifadesinde yani göre konuşuyorum. Ondan sonra MİT beni şey yapıyor, takip ediyor, tüpçü takip ediyor. Hep böyle takip edilme, hezeyanları. Ama işini gücünde yapıyor. Ona sanrısal bozukluk diyoruz. Bu şizofreni değil. Yani ilacı da kabul etmiyor. Eşinin yardımıyla, ilaç tedavisiyle yani bir hal yoluna koymaya çalışıyor. Zor yani işin doğrusu. İlaç içirmek zor ya. Ondan dolayı. Hocam bu hipnoterapi dediniz değil mi? Onu biraz açar mısınız? O tedavi nasıl oluyor? Bir nevi kişiyi trans haline sokarak veya kısmi bir trans haline geçirerek bilinç hani genelde kaybolmuyor. Ama tamam bilincin kaybolduğu hipnoterapi yaptığımız hastalarımız da oluyor. O hale kişi gelince biz de beynin hangi noktasında işte bulantı kusması var kişinin veya yoğun sıkıntısı var. Hangi noktada? Sağda, solda, önde, arkada, altta, üstte. O şekilde orada diyorum ben kendi ürettiğim bir şey yaptım, geliştirdiğim bir tecrübe şey olarak, yöntem olarak orada hayalen bir pencere açın diyorum. Hakikaten de kişi açıyor. %90 açıyorlar gerçekten. Kafanızı dönün lütfen. Derin nefes alın öncelikle. Bir defa kişinin kendisi isteyecek tabii. Yani kendisi ben hipnoz olacağım. Ona motivasyon gösterecek, motive olacak. Ben iyileşmek istiyorum olacak. Ondan sonra gözlerini kapattırıyorum hastaların. Ondan sonra derin nefes aldırıyorum. Burundan derin nefes alıp akciğerlerini şişirip tutabildiğiniz kadar nefesinizi tutun diyorum. Ondan sonra ağızdan kesik kesik verin diyorum. Bütün vücudunuzu gevşetin. Tabii bu arada gözler kapalı, kafanın içerisinde konsantre, bedene konsantre vaziyette kişi. Diyorum sanki siz kendinizi bir saunada, çok sıcak bir saunada hissedin. Neredeyse bayılacaksınız. Böyle pelte gibi. Böyle bırakın. Hatta bazen iyice gevşemiş mi, gevşeyip gevşemediğini anlamak için yanına geliyorum. Böyle yani kolundan kaldırıyorum. Kolu böyle patide düşüyorsa tamamen bu trans haline geçmiş demek ki. Bir genç kızımız vardı. Durdurulamayan bulantı kusması vardı. Çok başarılı bir kız ama üniversite sınavından panik atakla bulantı kusmayla çıkıyor. Sınav başarısı oluyor. Kızın işte hipnoterapiyle kafanın bir odak noktasında bulantı kusma yapan merkeze kız tarif etti hipnoz esnasında. Çok güzel dedim. Oradan pencere aç dedim. Açtı. Oradan dedim bir iş makinesi tuttu. Üzerine çık dedim. Artık onun operatörü sensin dedim. Çıktı. Lütfen çalıştır. Çalıştırdı. Düğmeye bas. Orayı komple temizle dedim. Kepçeyi vur. Komple at. Orayı temizle. Beyin orayı imha et. Parçalara ayır. At dışarı. Ve kız ondan sonra iyileşti. Ve şu anda bizim öğrencimiz. %80 hastalarımı yapıyorum. Çok çok faydalı oluyor gerçekten. Çok güzel bir tedavi yöntemi. Yani ilaçsız. Bazı hastalarımızı ilaçsız tedavi ediyoruz. Hipnoterapiyle tamamen düzeliyor. Yani geçen bir beyefendi geldi demişti mesela. Emekli imam. Kafasında kimlik parçaları vardı. Hipnoterapiyle adam bedene farklı kimlik hakim olduğunda adam şey yapıyor. Hani sakız çiğner gibi geviş getiriyor, tamam mı? Farklı bir moda giriyor. Trans haline giriyor ve onunla iletişim kurulamıyor. Misafirlikte veya eve misafir gelmiş. Hanımı anlıyor farklı artık. Yani kocası elden çıkmış adam. Kontrolden çıkmış durumda. Yani öyle bir adam geldi mesela. Düzelttik. Alter kimlikleri vardı. Hatırlamıyorum kimler vardı. Birleştik, sonra bütün şikayetler geçti. Dedim valla bir iki hafta sonra gelin. Herhangi bir sorun yoksa ilaçsız takibe devam edeceğiz. Bu şekilde çok güzel netice alıyoruz gerçekten. Karabasan ve cin vakalarına da bakıyor musunuz? Yaşadığınız ilginç bir olay var mı? Şimdi karabasan nedir? Daha çok anksiyete bozukluğu, kaygı endişe bozukluğu olan hastalarımızda uyku esnasında bütün işte kaslar böyle gevşiyor. Tamam mı? Pelte halinde oluyor. Kolunu kaldıracak mecele olmuyor. Böyle bir kaygı endişe dolu bir halet ruhiye içerisinde kişi rüya aleminde. Buna işte karabasan deniliyor. Yani kişi zor bir durumda ama kolunu kaldıramıyor. Böyle bir durum karabasan. Cin olayına gelince, şimdi cinler insanlar gibi varlıklardır. Kendi alemlerinde yaşıyorlar. Ama işte ne oluyor? Bizim hastalarımız genellikle bu tarz şeyler olduğunda diğer işte hocalar şeylere götürüyorlar falan. Onlar da maalesef çoğunlukla faydası olan şeyleri de görmüşüm. Yani az ama. Mesela telkine açık ya bu hastalar. Bazen bakıyorsun hasta diyor hocam kafamda konuşanlar vardı.
İşte şu hocaya gittim, şaha gittim. Ondan sonra hakikaten düzeldim. Ondan sonra yok. Oğlum ben de diyorum ya iki hastaya rastladım öyle. Diyorum anladım iyi maşallah dedim. Yani helal olsun yani iyi. Ama çoğunlukla kişi gittiğinde zaten travmatize olmuş kişi. Bir de ayrıca bir travmaya uğratıyor işte o kişi. Yani işte ne yapıyor? Şiş sokuyor veya hatta daha da ötesi. Buruna bir yumruk atıyor. Oradan kan gelsin ta ki oradan cinler çıksın. Aynen öyle, abartmıyorum. Hatta bir örnek de vereyim. Üniversitemizde bir hocanın oğlu genç. Çocuk disosyatif kimlik bozukluğu, alter kimlikler var. İşte kafa içinde konuşanlar falan var. Suriyeli bir hocaymış, getirmişler. Kur'an okuyarak çocuğun üzerine gidiyor. Çocuğu o alter kimlikler de inançsız. Tamam mı? Daha da bir celalleniyorlar kafada. O çocuk alter kimlik hakimiyete giriyor. Suratına bir yumruk atıyor. Ve şekilde kan revan içerisinde kalıyor şu zavallı işte. Ama o asla pes etmiyor hoca. Hala Kur'an okumaya devam ediyor. Ortalık kan gölüne dönüyor. Aynı kendi ifadeleri. Gerçekten abartmıyorum. Ondan sonra durum böyle. Yani bu tarz manzaralarla yani anlatıyor yani. Karşılaşabiliyoruz yani şimdi doğrusu. Vesvese ve OKB hastalarına ne önerirsiniz? Şimdi vesvese ve OKB bir defa DSM-5 dediğimiz bizim tanı klasifikasyon sisteminde obsesif kompulsif bozukluk spektrumuna giriyor. Tabii ki bunun çeşitli versiyonları var. Ama sıklıkla işte temizlik kontrol obsesyonları ön planda. İşte bunlara ağırlıkla önemsememek, ehemmiyet verilmemesi gerektiğini işte empoze etmeye çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Psikoterapisinde yani bunun. Ondan sonra bir de maruziyet, o olaya maruziyet. Atıyor mesela kadın çöpe elini süremiyorsa ya diyoruz bir sür çek, kapağını açma. Yani ondan sonra bir şey olmadığını göreceksin. Ondan sonra bu şekilde bir maruziyet ödevlerimiz oluyor. Tabii ki bundan daha önemlisi bana göre farmakoterapi, ilaç tedavisi mutlak surette gerekiyor. Onların da başlıyoruz tabii ki. Hem ilaç tedavisi hem psikoterapi daha mükemmel bir sonuç oluyor tabii ki. Bu şekilde tedavimizi yapıyoruz obsesif kompulsif bozukluklarda. Hocam ruh var mıdır? Nasıl ispat edilir? Yaklaşık 30 yıla yakın bir hekimlik tecrübemiz var, klinik tecrübemiz. Yani birçok insanların hayatının yani sona erdiğini hani müşahede etmişizdir, müdahale etmişizdir. Bazıları dönmüştür hayata, bazıları vefat etmiştir. Şimdi vefat etmeden önceki kişinin durumuna baktığımızda canlı, kalp çalışıyor, solunum çalışıyor. Fakat ruh çıktıktan sonra gözler böyle bir noktaya genelde böyle yukarı doğru açık bakıyor. Böyle ruhu sanki takip ediyor gibi. Ve aslında o sırada bütün hani organeller aslında sağlam ama bir kereden sanki bir sarayda ışık var, bir kereden ışık sönüyor. Bitti. Cansız bir madde oluyor kişi. Ve ne oluyor da o andan önce kişi canlılık bütün versiyonlar var, canlılık reaksiyonlar var, sonradan yok. Bir iksirin var olduğunu gösteriyor aslında. Yine bunun yanında mesela düşünelim bir bedenimizi, bir kişiyi ya da kendimizi etten kemikten yoğrulmuş bir mahlukuz, yaratığız. Bir poşete koyduk etimizi, kemiğimizi, bütün maddi şeylerimizi. Peki bizi biz yapan et ve kemik mi sadece? Duygularımız hiç yok mu? Onu hiç kimse hesap etmiyor. Muhabbet duygumuz var. Sevmek ihtiyacımız var. Sevilmek ihtiyacımız var. Nefret duygumuz var. Şehvet duygumuz var. Değil mi? Açlık duygumuz var. Tokluk duygumuz var. Hani nerede? Bunlar nerede? Poşete koyduğumuzda yok poşete öyle bir şey. İşte demek ki bunların hepsini ruh taşıyor. Yüce Rabbimiz tarafından kesinlikle verilmiş bir iksir. Bu net 2 kere 2 4 eder derecesinde inanıyoruz vardır ve ispat da bu şekilde edebiliyoruz. İnsan ruhu için en faydalı tedavi yöntemi nedir? Bir defa insan sadece etten kemikten yaratılmış bir mahluk değil. İnsan ruhi ihtiyaçları var. Muhabbet duygusu var, işte ne bileyim sevmek, sevilmek, birçok latifeler var. Bunların tatmin edilmesi gerekiyor. Bunlar da şu andaki işte yaşantımızda, sosyal hayat itibariyle baktığımızda daha çok böyle bedensel ihtiyaçlar ön planda. Manevi ihtiyaçlar çok azınlıkta kalıyor maalesef. Ve de insanlar manevi buhran içerisindeler. Dolayısıyla ruhu manevi değerlerle beslememiz lazım. Beslenmesi lazım. Zaten hani ayet-i kerimede geçiyor ya, biliniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Gerçekten öyle. Bir defa hayata bakış açımızı düzeltmemiz lazım. Nasıl? Bir defa güzel taraftan bakabilmemiz lazım ya. Yani her şey güzel. Şöyle mesela diyelim ki elektrik söndü, şeyle kaldık mesela. Diyeceğiz bunda da bir hayır vardır ya, ne olacak? Belki bir sene sonra deprem olacaktı, hiç olmadı dışarı çıktık. Mesela kurtulduk. Atıyorum adam eşiyle kavga ediyor. Büyük bir kavga. O stresi yaşıyor, mutsuzluğu yaşıyor, gerginliği yaşıyor. İşte orada da insan eğer yani bu hakikatleri eğer bir parça biliyorsa düşünmesi lazım ki
Evet, şu anda mutsuzluk var, bir musibet geçiriyoruz ama bu daha önce yaşadığım mutlulukları daha iyi idrak edebilmek için bir vasıta. Çünkü karanlık olmazsa ışığın mahiyeti bilinmez. İnsan arada bir mutsuz olmalı ki insan mutluluğun tadını, daha keyfini çıkarır, daha şükrünü eda eder. Böyle düşünmesi lazım mesela. Bak en mutsuz olduğu bir anda dahi değil mi? Ve de insan şunu da düşünmesi lazım. Evet, buna ben sabrettiğim ölçüde Yüce Rabbimiz benim günahlarımı temizliyordur. Bak bu şekilde ne oldu? Bak şehir gibi görünüyor ama hayır yönleri. Bak hem daha mutluluğun daha iyi şükrünü eda edebilme kapasitesine erişiyor. Hem zahmetten rahmet olduğunu hissediyor kişi. Ne oldu? Biraz sabır. Bir de her musibetin de ebedi olarak devam etmeyeceğini de insan düşündüğü zaman her bir musibet evet zordur, sıkıntılıdır ama bunun bir sonu vardır ya. Devam etmiyor ki. Her bir güçlükten sonra bir kolaylık vardır, olacaktır. Hastalık diyelim geldi. Ya hastalıkta da rahmet yönü var. Günahlara kefaret değil mi? Ermiş bir ağacı nasıl silkelemekte meyveler düşer? Sıtmadan diyor mütellim olan bir insan da diyor aynen günahlarının örneğin sıtma örnek olarak verilmiş hadis-i rivayette geçiyor ya. Ondan sonra insan aynı şekilde günahlarına kefaret olabiliyor. Bu şekilde düşünse insan elhamdülillah diyor ona da. Böylece insanın mutluluğunda da mutluluk yaşıyor. Mutsuzluğunda da mutluluk yaşıyor bir nevi. Yani her halükarda yapıyor, mutlu oluyor insan bir Müslüman. Ve de doğru açıdan bakmak lazım. Ya ben hastalarıma özellikle altın çizerek söylüyorum. Lütfen her ne yaşıyorsanız doğru açıdan. İşte bu doğru açımız. Her şeyi hayır olarak bakmak, hayır açıdan bakmak çok önem arz ediyor gerçekten. Bu bazen bizde de eksik olabilir. Hani biz gökten zembille inmiş insanlar, biz de Allah'ın kuluyuz. Bizde nefsimiz var, şeytanımız var. Etki ettiğin zaman bu hakikatleri daha az hissedebiliyoruz ve bir de ne yapıyoruz falan kendimize gelebiliyoruz. Ve de aynı zamanda da insanlar zannediyor biz musibet geldiğinde ebedi olarak o musibetle karşı karşıya olacak, içinde olacak gibi zannediyor. Ya halbuki o kısa bir süre içerisinde. Geçmişin zaten geçmiş yaşadığınız musibet, zahmet neyse zahmeti gitmiş, rahmeti kalmış. Gelecekte yok, yarın da yok elimizde. Şu an düşüneceksin. Şu anda da o sabır Yüce Rabbimizin verdiği sabır sana yetecektir. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha sırrınca teklif imana yutak yoktur. Ayet-i kerimede geçiyor. Yüce Rabbimiz bizlere taşıyamayacağımız bir yükü yüklemez. Net. Biz eğer altında kalıyorsak demek ki biz sabır kuvvetimizi sağa sola dağıtmışız. Mevcut ana yeterli gelmiyor. O yüzden altında kalıyoruz. Bunu vurguluyoruz hastalarımıza. Bu şekilde olaylara baktığımız zaman valla dünyada cennet gibi olur emin ol gerçekten. İnsanlara hangi kitapları okumasını önerirsiniz? Valla bir defa faydalı kitap olması lazım. Ya tamam mı? Yani zararlı ondan sonra insanın psikolojisini olumsuz etkileyen. Mesela ben dram verici, üzüntü verici ne film seyretmelerini öneririm kimseye ne de kitap okumasını öneririm. Çünkü insan psikolojisi olumsuz etkiliyor. Ya tabii ki başta yüce mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim şifa kaynağı. Ayet-i kerimede de geçiyor şifadır, Kur'an şifadır. Onun yine tefsiri işte manevi bir tefsir olan Risale-i Nur çok önemli gerçekten. Yani ben hayatımda çok dönüm noktası yapmıştır. Manevi açıdan böyle bir hakiki iman aldığımı gerçekten insan hissetmişimdir yani. Bunu müşteri olanlara tavsiye ediyorum yani işin doğrusu. Dolayısıyla yani Risale-i Nur'u hakikaten altını çizerek söylüyorum. Ben kendim ne kadar okursak kârdır. Okunduğu zaman insan imani olarak Rabbine daha yakın olduğunu direkt olarak kestirmeden hissediyor ve bunun da vermiş olduğu haz emsalsiz bir mutluluk gerçekten. Diğer dünyevi mutlulukla da üstad diyor bir üzüm tanesi yedirir, 10 tokat vurur gibi hayatın lezzetini kaçırır. Halbuki imani lezzetlerde öyle bir mutsuzluk yok. Terakki ettikçe ediyor insan. Ondan sonra Allah hepimize öyle terakkiler nasip etsin diyeyim. Peki hocam son soru. Hayallenem hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi öncelikle benim hayat felsefem şu. İnsanlara iyilik yapan kim varsa hayır manasında Allah razı olsun diyorum. Yani şimdi hayalhanemdeki işte arkadaşlar da yani tamamen Allah rızası için insanların işte imanlarını kuvvetlendirmek, iman kurtarma davasında bence yani çağımızın öngördüğü ölçüde çok güzel hizmet yapıyorlar. Ben alkışlıyorum, destekliyorum. Ondan sonra dua ediyorum. Allah muvaffak etsin. Sizler de hepimiz de inşallah. İnsanların iman hastalığı var. İman zafiyet hastalığı var. Ve ona bağlı olarak da çeşitli davranışsal, işte hak yeme, haksızlık yapma gibi bir sürü maalesef toplum manevi bir hastalığı var. O yüzden bu hengamada, bu ortamda iman hakikatlerini izah etmek, ondan sonra şerhlerine, videolara izah etmek çok güzel bir şey, ihtiyaca gideriyor bence.
Allah sizden razı olsun. Hocam sağ olun. geldiniz, teşekkürler katıldığınız için. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.